Bugün sizlere Hello Kitty cinayeti olarak bilinen korkunç bir hikayeyi anlatacağım. Bu vaka 1999 yılında Hong Kong'da meydana geldi ve vahşetiyle tüm ülke sarsıldı. Çünkü başka bir videomda anlatmış olduğum Junko Furuta davasından sonra o coğrafya çok sarsılmıştı. Fakat bu davanın da ondan herhangi bir farkı yok. Eğer videoyu beğenirseniz ve bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz videoyu beğenerek ve bana abone olarak da destekte bulunabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Hikaye 14 yaşında Fong adında bir kızın polis karakoluna girip bir hayalet tarafından rahatsız edildiğini söylemesiyle başladı. Kızın söylediğine göre bu hayalet burada eskiden elektrikli kablolarla bağlanan ve işkence edilen kadının hayaletiydi ve kadının hayaleti adalet istiyordu. Bu sebepten ötürü de kıza musallat olmuştu. Fakat polis başlangıçta Fong'a inanmadı. Deli olduğunu veya bir uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşündü. Fakat daha sonrasında kız bu kadın hakkında çoğu kişinin bilemeyeceği bilgiler vermeye başladı. Yaşı, kilosu, fiziksel özelliği, nasıl göründüğü gibi bazı bilgiler vermişti. Bu andan sonra polisler şüphe duymaya başladı ve kızın bir cinayete tanık olabilmiş olduğunu düşündü. Daha sonra kız cesedin nerede olduğunu bildiğini söyleyince polislerle birlikte o binaya gittiler. Polisler binaya gittiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Gerçekten de bir ceset vardı. Fakat ceset bile denemezdi artık. Kurbanın ismi Fan Men Yi'ydi. Fan Men'in küçüklüğü de acı doluydu. Annesi ve babası tarafından terk edilmişti. Uyuşturucu bağımlısı olmuştu ve başka çaresi olmadığı için sokaklara düşmüş, hırsızlık, hayat kadınlığı gibi işlere bulaşmıştı. Yaptığı işi zorunda kaldığı için sokakta yapıyordu. Fakat bu işi yaptığı sırada bir oğlu olmuştu. Oğlunun ve kendisinin hayatını bir nebze de olsa düzene sokmak istiyordu. Ayrıca daha güvenli olduğunu düşündüğü için sokaklarda pazarlanmaktansa genel evde çalışmayı daha mantıklı buldu. Uyuşturucu kullanımını da kontrol altına almaya çalışıyordu. Bu genel evde çalıştığı sırada düzenli bir müşterisi olmuştu. Bu adamın ismi Chanman Lak'tı. Chanman organize bir suç şebekesinin lideri ve tanınmış bir uyuşturucu satıcısıydı. Tehlikeli bir adam olan Lak'tan herkes korkardı. Çünkü çok acımasız biriydi. Fan Men Yi ise hiç yapmaması gereken bir şey yaptı ve Lak'ın cüzdanını çaldı. Cüzdanının içinde 4000 Hong Kong doları vardı. Lak kısa bir sürede durumu fark etti ve Fan'dan çaldığı her şeyin yanı sıra 10.000 dolar faizle geri ödemesini talep etti. Fan Men Yi adamın ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için başına bir şey gelmemesi için kabul etti. Kadın parayı ödemesine rağmen Lak'ın durmaya niyeti yoktu. Sürekli tehdit edip üstüne 16.000 dolar daha istemişti. Fan Men Yi bunu karşılayamazdı. Çünkü genel evde çalışarak böyle bir parayı kısa sürede tekrardan kazanması mümkün değildi. Lak'tan korktuğu için çalıştığı genel evi bırakıp tekrardan sokaklara dönmüştü. Fakat Lak'ın durmaya hiç niyeti yoktu. Fan Men Yi'nin korktuğu başına gelmişti. Mart 1999'da Menlak tetikçileri olan Chow ve Milun'u Fan'ı kaçırıp ona getirmesi için görevlendirdi. Kadını önce bir ormana götürüp orada tecavüz ettiler. Ardından 3 adam Fan'ı Granby Road'daki 3. katta çöplerle dolu bir daireye götürdüler. Orada onu elektrik kablolarıyla bağladılar ve işkence etmeye başladılar. Ayrıca kadına bunları yaparken gülmesini ve mutlu olduğunu söylemesini istediler. Başka çaresi olmayan Fan Men Yi bu isteği de kabul etti. Kadın hareketsiz kalana kadar bu işkence devam etti. Ardından kadını odaya kapatıp video oyunu oynamaya başladılar. Bu süre zarfında Lak ve arkadaşlarının aklına daha kötü işkenceler yapmak geldi. Kadını tahta çubuklarla, mobilyalarla dövmeye başladılar. Sonraki günlerde ise kadının üzerinde plastik ve mum erittiler. Kadın kaçmaya çalışmıştı diye de ayaklarını yakmışlardı. Geçen bir aylık süre zarfında kadını aç bırakmışlardı. Dışkı ve idrar yemeye zorlamışlardı. Bir ayın sonunda ise artık kadın hareket edemez hale gelmişti. Bu durum Lak ve arkadaşlarının canını sıkıyordu. O yüzden kadını kablolarla bağlayıp tavana astılar. Lak zaman zaman 14 yaşındaki sevgilisini de çağırıyordu. Ona da Fan Men Yi'ye şiddet uygulamasını söylüyordu. Kız başına bir şey gelmesinden korktuğu için zorla da olsa Fan Men Yi'ye şiddet uyguluyordu. İşkencenin son günü yani 15 Nisan 1999'da Lak, arkadaşları ve 14 yaşındaki sevgilisi dışarıda yemek yediler. Ardından Fan Men Yi'yi tuttukları eve geri döndüler. Kadın ne yazık ki ölmüştü. Fakat yine de suçlular durmak bilmemişti. Suçlarını örtbas etmek için onu bir küvete koydular, testereyle parçalara ayırdılar. Kadının vücut parçaları artık kokmaya başladığı için de bütün vücut parçalarını kaynattılar.
Hatta söylenenlere göre kadının parçalarını kaynattıkları tencereleri hemen ardından kendilerine yemek yapmak için kullanmışlardı. Kadının vücut parçalarından bazılarını çöpe attılar, bazılarını köpeklere yedirdiler. İç organlarını ise buzlukta sakladılar. Fakat bir parçaya dokunmadılar ki o parçada davanın isminin Hello Kitty cinayeti olmasını sağladı. Kadının kafasını alıp büyük bir Hello Kitty oyuncağına yerleştirdiler. Şimdi videonun başına dönecek olursak, polislere gelen kız Luck'ın 14 yaşındaki sevgilisiydi. Yaşanan olaylardan çok rahatsız olmuştu ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlamıştı. Bu yüzden Fan Menyi'nin onu rahatsız ettiğini söylüyordu. Bu yüzden polislere o dairede yaşananları tüm kanlı ayrıntılarıyla anlattı. Polis dairede buldukları ve kızın ifadesiyle 3 adamı kısa sürede tutukladı. Ancak adamlar onu öldürdüklerini reddediyordu. Savunmaları ise kadının onların arkadaşı olduğu ve birliktelerken aşırı dozda uyuşturucu kullandığı için öldüğüydü. Ve korktukları için kadını parçalara ayırıp saklamışlardı. Maalesef Fan Menyi'nin kalan vücut parçalarının durumu nedeniyle polis ve adli tıp uzmanları onu tam olarak neyin öldürdüğünü belirleyemedi. İşkenceden geçtiğine dair bir şüphe olmasa da bunun ölümüne neden olup olmadığını söyleyemediler. Bu nedenle mahkeme adamların Fan Menyi'yi öldürme niyeti olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyerek adamları birinci derece cinayetten mahkum etmeyi reddetti. Bunun yerine adamları 20 yıl sonra tahliye imkanı ile ömür boyu hapse mahkum ettiler. Vaka 2000 yılında sonuçlandığı için ise suçlular şu an dışarıdalar. Fan Menyi'nin oğlu ise kimliği hiç açıklanmasa bile şu an Singapur'da öğrenci olduğu biliniyor. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.